Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle tatlı bir çanta modeli paylaşacağım. Oldukça şık, sıra dışı ve tasarım bir çanta oldu. Şöyle üzerine kaneviçe ile işledim, kağıt iple ördüm. Yaklaşık 400 gram kadar kağıt ip kullandım. Şöyle göstereyim detaylarını. Fermuarlı. Şöyle içine de keçe astar, keçeli astar yaptım. İnce keçe kullandım. Şöyle cepleri var. Karşılıklı iki cep yaptım. Evet, büyüklüğünü de hem plajda hem de şehirde kullanabileyim diye böyle orta büyüklükte yaptım. Detaylarını vereceğim birazdan. Evet, yapılışı da oldukça kolay ve zevkli bir model oldu. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, öncelikle çantanın ölçülerini vereyim arkadaşlar. Şöyle genişliği şöyle baktığımızda 42 santim genişliği var. Derinliği şöyle yan kısmı yukarıya doğru şu şekilde küçülecek şekilde yaptım. Şöyle taban genişliği 17 santim. Tabanını biraz geniş yaptım. 17 santim. Şu üst kısımda biraz daha küçülüyor. 8 santim oluyor. Ve yüksekliği de şöyle göstereyim. 31. 31 santimde yüksekliği var. Evet, şimdi yapılışına başlayalım. Evet arkadaşlar, çantanın yapımına geçmeden önce şöyle kalıbını göstermek istiyorum. Hani anlatımı daha kolay olur diye. Şöyle bakın. Şu şekilde yanlardan dikerek birleştireceğiz. Evet, şimdi önce şu tabanı örüyoruz. Şöyle şu şekilde örerek tabanı oluşturuyoruz. Sonra şuradan bakın ilmekler alarak şöyle ön tarafı örüyoruz. Sonra buradan ilmek alıp arka tarafı, sonra da yan kısımları bu şekilde örüyoruz. Evet, şimdi yapılışına başlayalım. Evet, şöyle şemasını çıkardım. Santim ölçülerini ve ilmek miktarlarını gösterdim arkadaşlar. Şöyle bunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Evet, şimdi şuradan tarif edeyim. 25 ilmekle buradan başlıyoruz tabandan. Sık iğne örerek 62 sıra sık iğne örüyoruz taban için bu şekilde. Evet. Bunun genişliği 17 santim. Taban genişliği. Uzunluğu da 43 santim. Evet. Daha sonra bura 62 sıra olduğu için taban, buradan 62 tane ilmek alıyoruz. Şurası 62 ilmek bakın. Şöyle dümdüz sık iğne örüyoruz. Bunu da 47 sıra örüyoruz. Bunun uzunluğu da 31 santim. Sonra yanlara geçiyoruz. Yanlarda 6 sırada her iki tarafta bir ilmek eksilterek devam ediyoruz. Bu şekilde 25 ilmekle başlıyoruz. Aynen bu tabanı başladığımız gibi buradan eksilterek devam ediyoruz. 6 sırada bir ilmek eksiltiyoruz. Burası 8 santim oluyor bitmiş hali. Burası 17 santim. Evet. Şimdi başlayalım. Evet, şöyle kağıt ip kullanıyorum. Böyle saman rengi diye geçiyor. Ve 7 numara 4 milimetre tığ kullanıyorum. Tabandan başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Şuradan 25 ilmek olarak başlıyorum. 25 zincir çekiyorum. 1 2 elimizi sıkmadan çekelim. 3 devam edelim. Evet, 25 ilmek
zincir çektim. Bir zincir daha çekiyorum ve hemen yanındaki zincire sık iğneyi yapmaya başlıyoruz. Şöyle her bir zincire birer tane sık iğne yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Şöyle küçük bir parça üstünde göstereceğim arkadaşlar. Evet. Hemen ilk trabzana sık iğneye batıyorum böyle sırayla. Evet, 25 ilmeğin tamamını dolduralım. Evet, sıra sonuna geldim. Yine bir zincirle dönüyorum. İlk sık iğneye batıyorum. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde örüyoruz. Şöyle koyayım. Şurası çantanın tabanı. Şöyle 25 ilmek şöyle örerek devam ediyoruz. Şimdi şu kenar ve ön parçaların nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet. Şimdi şuradan ön parçaya geçiyorum. Bakın şöyle buradan şu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şöyle parçamızın yanına çevirdik. Yani bunu böyle tamamladığımızı farz edelim. Küçük bir parça üzerinde gösteriyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bu her bir sıra bir ilmek olacak. Şöyle buradan bir ilmek alıyorum. Sonra bu yanındaki sıradan bir ilmek. Yani burada 62 sıra örmüştük. Şuradan aldığımız şu şekilde ördüğümüz ilmek sayısı da 62. Bu tabanı bu yöne doğru örüyoruz. Ön parça arka parçayı şöyle bu yöne doğru örüyoruz. Yanları da şu yöne doğru örüyoruz. Evet. Şimdi 2 ilmek aldım bakın. Hemen yanındaki boşluktan bir ilmek. Hemen yanından bir ilmek, hemen yanından bir ilmek, yani her sıradan bir ilmek çıkarmış oluyoruz. Evet, bir zincir çekip dönüyorum, böyle dümdüz örüyoruz. Evet, yanları da aynı şekilde öreceğiz. Evet. Şimdi yanlardaki eksiltmeyi göstereyim. Şöyle bakın. 6 sırada bir ilmek. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra 6. Sırayı örerken şuradan bir ilmek eksiltiyoruz. Şuradan da bitirirken bir ilmek eksiltiyoruz. Yani 2 ilmeği birlikte almış oluyoruz. Sonra tekrar 6 sırada bir. Böyle böyle devam ederek kaç ilmeğe ulaşmış oluyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğe ulaşmış oluyoruz. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra işleme kısmına geçiyoruz. Şimdi onu göstereceğim. Evet, kullandığım şablonun resmini şimdi ekrana veriyorum. Oradan çıktı alabilirsiniz. Evet, işlememiz böyle arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Tabii etamin kumaşı kadar düzgün bir işleme olmuyor. Şöyle şu şekilde. Şimdi burada
şöyle normal bildiğiniz örgü ipleri kullandım. Bunlar farklı markaların böyle aşağı yukarı bakın aynı kalınlıktaki örgü ipleri, orta kalınlıkta iplikler bunlar. Şimdi şöyle bir goblen iğnesine küt uçlu 2 kat olarak geçiriyorum ve 2 kat iplik kullanıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Mesela şuradan evet. Şimdi bakın her bir sırada birer kare var. Aynen etamin kumaşı gibi ama sıralar arasında hafif böyle sağa doğru bir eğilim yapıyor. Mesela bakın bir kare şu. Şöyle. Şurası bir karenin bir köşesi. Şurası diğer köşesi. Şurası diğer köşesi. Şurası diğer köşesi. Yani şu sıradaki bir ilmeğin şöyle iki yanına. Şu ilmeğin ortasına değil arkadaşlar bakın bu önemli. Şu ilmek kenarları. Şunların her biri bir ilmek. Bunların yanlarına batıyoruz şöyle. Sonra alt tarafa geçiyoruz. Alt tarafta bakın ilmek hafif sağa doğru kayıyor şöyle. Yani şurada değil. Buraya batarsak bu bir ilmeğin ortası olur. İlmeğin yanı olmaz. Şunlar bir ilmek. Şöyle. Şuralara batacağız bakın. Evet, şimdi bir kareyi göstereyim tekrar. Şura bir karenin köşesi, şura diğer köşe, şura diğer köşesi ve şura diğer köşesi. Şimdi arkadan alıyorum, herhangi bir yere batıyorum ve ipliğimi şöyle sabitliyorum. Şimdi buradan işlemeye başlayacağız. Şimdi önce hangi yöne batmak istiyorsanız yani şuradan çıkıp şuraya batınca şöyle bir çapraz ilmek olur. Hep o tarafa önce batacaksınız. Ve sonra şu tarafa olacak. Yani önce şöyle çizerek göstereyim bakın. Şimdi şöyle bir karemiz var diyelim. Şöyle. Önce şu köşeden çıkıp şöyle batıyoruz. Sonra tekrar aşağıya arkadan ipimizi alıp şöyle batıyoruz. Şu şekilde. Yani hep bu tarafa doğru ilk önce ilmekleri yapıyoruz. Daha sonra buradan alıp bu şekilde. Şöyle. Yani ilmeklerin tamamı ilk çapraz ilmek sağ tarafa olacak ya da sol tarafa sizin artık ne şekilde istiyorsanız. Daha sonraki ilmek bu tarafa. Yani hep aynı ilmekle başlayacağız ilk çaprazımızı. Sonrakini de hep diğer tarafa aynı. Yani bir ilmeği böyle yapıp onundaki yanındakini böyle yapıp ondan sonra böyle 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 gitmeyecek. Bir düzen içinde gidecek. Bu işlemenin çok düzgün olmasını sağlıyor. Evet. Şimdi başlayalım. Şöyle. Şuradan bakın göstereyim. Şimdi şuradan çıktım. Şimdi karemiz nasıldı? Etamin kumaşı gibi düşünerek. Şura, 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 şura. Şimdi buradan çıktım. Şu köşeye batıyorum bakın. Şu ilmeğin yanına. Elimizi de çok böyle sıkmayalım. Normal bir şekilde şey yapacağız.
Sonra şu köşeden diyelim 3 kare yeşil işleyeceğim burada. Şablona göre 3 tane kare yan yana yeşil işleyeceğim. Sonra şu karenin sağ alt köşesinden çıkıyorum bakın. Sonra bu kez şuraya batacağım. Diğer karenin köşesi. Şuraya batıyorum. Şöyle toplanmasın iplik. Evet. Sonra buranın altından çıkıyorum. Şu kısım bakın hafif sağa çekiyor. Gördüğünüz gibi. Halbuki etamin kumaşı olsa böyle dümdüz olacak. Şuraya batacağız. Şöyle. Sakın şuraya batmayın. Burası ilmeğin ortası bakın. Şu iki ilmeğin yanına batılıyor. Şimdi 2 tane karenin çaprazına başladık. Üçüncüye başlıyorum. Şöyle bakın. Evet. Şimdi çaprazı tamamlayacağız. Şu alt köşeden ilmeğin köşesi burası. Şöyle bakın. Şimdi üst çaprazları yapıyorum. Şurası bak. Şurası bir köşeydi. Şurası diğer köşe. Birinci çaprazımızı yaptık. Sonra şuraya alıyorum gene iğnemi. Bu kez şu köşeye batıyoruz. Sonra iğnemi tekrar şuraya alıyorum. Oldukça kolay gördüğünüz gibi. Ve şu köşeye batıyorum. Evet. Bakın 3 tane kareyi burada doldurmuş olduk. Şimdi diyelim şunun altına şu iki karenin altına 2 tane kare yapacağız. Yani 2 çapraz yapacağız. Şöyle şunun altına geçelim. Şöyle. Evet. Şimdi önce sağa doğru yapıyoruz. Şimdi şu bir ilmek bakın şuraya batıyorum. Şunun köşesi. Bunun altına geleceği için şu köşeye batıyorum. Sonra şuradan çıkıyorum ve şu köşeye batıyorum. Şuradan çıkıyorum. İlmekler aslında delikler büyük. Bakın kolayca seçilebiliyor. Şuraya batıyoruz. Sonra şuradan çıkıyorum. Ve şuradan giriyoruz. Evet. Bakın 3 kutunun altına 2 tane kutu yapmış oldum. Şuraya denk gelecek şekilde ve hafif sağa doğru çekiyor. Bakın o örgünün yönünden dolayı yani örgü bu şekilde olduğu için. Evet. Bu şekilde şablona göre işlemeye devam edelim arkadaşlar. Evet işlemimizi bu şekilde yaptıktan sonra şöyle şuralardan dikerek birleştireceğiz. Şu kenar kısımları şöyle şu şekilde şuralardan dikeceğiz. Şimdi onun öncesinde bir astar hazırlayalım. Şöyle bakın ince keçeden ince keçeleri bu ördüğüm örgünün kalıbına uygun olarak bu şekilde kapladım. Şuralardan makineye çektim. Sonra şuralardan diktim birbirine. Şimdi bunun kalıbı yalnız fermuar bölümü de olacağı için bu örgüden biraz boyunu kısa yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın boyunu
1 santim kadar daha kısa yaptım. Şöyle. Oraya çünkü fermuar gelecek. İçte kalması için fermuarın. Evet. Şimdi bu keçe kalıba bir cep yapacağım. Evet, şöyle küçük bir cep için bir kumaş hazırladım. Şu iki köşeden kare kestim. Bunları şu şekilde dikip şöyle cep bolluğu olacak. Bu da daha büyük bir cep. Birini bir ön duvara, diğerini buraya dikeceğiz. Evet, kenarlarına sürfle yaptıktan sonra üzerinden makine dikişi geçtim. Şu köşeleri de birbirine dikerek şöyle böyle bir cep bolluğu oluştu. Bunu da şöyle şuraya iğneleyerek şu kenarlarından makineye çekeceğim. Bunu da aynı şekilde. Sonra astarımızın yanlarını dikerek birleştireceğiz. Evet, şimdi astarın kenarlarını böyle iğneledim. Dikerek birleştireceğiz. Şöyle bir kalın yani sağlam makara ipi kullanıyorum. 2 kat olarak yaptım. Şuradan şöyle karşılıklı dikerek birleştiriyoruz. Evet, devam edelim. Astarımızı diktik. Bu şekilde hazırladık. Ceplerde böyle. Evet, şimdi çantayı da aynı şekilde tersini çevirdim. Tersinden aynı iplikle şöyle yanlardan dikiyorum. Evet, sonra saplarımızı dikeceğiz. Evet arkadaşlar, yanlarını diktim. Diktikten sonra da üzerinden ütü geçtim. Kat yeri belli olmasın diye. Dikiş yeri. Evet, sonra astarını geçirmeden askılarını bu şekilde diktim. Şimdi hazırladığımız astarı çantamızın içine böyle geçireceğiz. Evet, yerleştirelim. Evet, bu şekilde bakın içine 1 santim içeriden şöyle her tarafını, ağız kısmını iğneledim. Şöyle. Şimdi buralardan dikeceğiz. Evet arkadaşlar, yine çantanın kendisini ve astarı diktiğim iplikle yine 2 kat şu şekilde dikmeye başlıyorum. Şöyle. Evet, şuradan alıp şöyle ince ince dikiyoruz. Şöyle. Evet, bu şekilde dikelim. İki parça şöyle şerit ördüm bakın. Aynen bu gövdenin uzunluğunda 62 ilmeklik 3 sıra sık iğne ördüm ve bunu da elimle diktim buraya fermuarı. Şimdi bunu şu şekilde ağzına iğneleyip dikeceğiz. Evet, fermuar kısmını da diktim arkadaşlar bu şekilde. Şöyle. Şöyle açıyoruz. Evet. Çantamız tamamlanmış oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.